Ben Malatya'dayım. Hep böyle ailemin kökenlerini falan merak ediyordum. Söylüyorlardı işte biz Buhara'dan göçtük diye ama hiç kimse bilmiyordu. İşte 30-40 yıldır Amerika'da yaşayan bir amcam var. O biraz meraklıymış bu kök araştırmalarına. Biz de çok denk gelmezdik onunla. İlk defa bu yaz denk geldik. Ve bir hikaye anlattı. Yani bizim aslında nasıl Buhara'dan Malatya'ya gelmiş olduğumuz nedenleri. Yani söylediğine göre o dönem tabii işte kervanlar İstanbul'a mal getiriyormuş ve tekrar işte Buhara'ya dönüyorlarmış. Kervan yolu üzerinde de Malatya varmış. O dönemde de işte Malatya'dan geçerken bizim orası zaten asıl bizimkilerin yerleştiği yer Hekimhan. Yani bildiğiniz o bütün o masallarda eski 17. 18. yüzyıl hikayelerinde olan o hanlar, kervancıların kaldığı, masalların hikayelerini anlattığı bir han var. Hala da duruyor. O Hekimhan'da konaklarlarken Hekimhanlı bir kıza aşık oluyor. Adı da işte Mehmet. Mehmet aşık oluyor ve kervanla İstanbul'a gitmiyor. Şeyde kalıyor. Hekimhan'da kalıyor ve tabii zengin bir de işte kervancı falan. Ve bizim sülalenin başlangıcı da bu şekilde başlamış oluyor. Ben de hep kervan masallarını çok severim. Yani o hanlar, kervanlar bayılıyorum. Öyle çok bir görmüşlüğüm de yok ama yani en sevdiğim masallar Göçler. evet. Çünkü herkes işte önceden kimsenin bir şeyi yokmuş. O uğradıkları her yerde birbirlerine masallar, hikayeler bırakıp onları paylaşıp ayrılıyorlarmış. O yüzden dünya masalları çok birbirine benziyor. Biz bugün bugün biraz işi vardı. Bu akşam bize katılamadı ama biraz önce konuşuyoruz. O bir masal anlatıyor. Ay aynısı mı diyoruz. Sonra bir değişiğini biraz söylüyor. Yok ya aynısı değil diyoruz. Sonra tekrar yok ya aynısı. O kadar çok benziyor ki anlattığımız masal. Hepsi birbirine benziyor bu şekilde. Bu akşam da böyle nasıl bir şey anlatsam diye düşündüm ve bir gece masalı anlatmak istedim. Bilmiyorum başlangıç için doğru bir seçim mi? Şimdi bunu da yine büyük dedelerden bize gelmiş birisi aktarmış. Yani bence gerçek bir hikaye bu ama siz ne kadar gerçek, ne kadar yalan olduğuna siz karar vereceksiniz. Eğer Rüzgar'ın sesi hakikaten ne kadar baskın. Bu akşam bir şifa masalları açıyorum. Eskiden Bağdat'ta bir sultan varmış. Bu sultan ara tebdili kıyafet üstünü başını değiştirir. Bağdat köprüsünden karşıdan karşıya geçermiş. O köprü de köprü. Çok güzel bir taş köprü. Bizim eski Haliç Köprüsü'ne benziyor. Üzerinde yok her çeşit insan var. Bin bir çeşit. Yani oraya bir giriyorsunuz, girdiğinizle çıktığınız hal başka. Sultan tebdili kıyafet üstünü başını değiştirmiş. Yanına da adamlarını almış. Onlar da tebdili kıyafet. Daha bismillah köprüye girmişler. Şöyle sağ tarafına bakmış. Allah Allah. İlginç bir adam. Adamın önünde küçük beyaz filler var. Bir filin birini veriyor, ötekini alıyor. Ve herkese beyaz filler hediye ediyor. Anlamamış tabii ki niye acaba yani bu filleri hediye ediyor diye düşünmüş. Yaklaşmış demiş ki yani anlayamadım ama sen neden bunları hediye ediyorsun? Adam demiş. Uzun hikaye demiş. Her hikayemi bilseydiniz neden olduğunu anlardınız. Sultan merak etmiş ama uzun hikaye deyince de gerisini getir diyememiş. Zaten tedbiri kıyafet. Adamlarla birlikte biraz uzaklaşınca dönmüş yaverine demiş ki birazdan bu adamın yanına git de ki sultan yarın seni öğle vakti sarayına bekliyor. Bizimki birazdan gitmiş adamın kulağına söylemiş. Azıcık daha ilerlemişler. Bu sefer karşılarına bir tane bir yılan oynatıcı çıkmış. Güzel, mavi, yeşil, sarı renklerle. O kadar güzel dans ediyorlarmış ki sultan da şaşırmış. Neyin istemiş? Bunu nasıl öğretti? Yani sanki yılanların dilinden anlıyor gibiymiş. Oysa normalde yılanlara hep insanlar düşman bellerler. Sultan tersine. Yılanlarla konuşabiliyormuş. Sultan eğilmiş, ona da sormuş. Abi çekirdek Ya demiş, bunu nasıl başardın? Adam demiş ki sen bana hayatımın hikayesini soruyorsun. Uzun hikaye. Sultan ona da bir şey diyememiş, ilerlemiş yaverine. Buna da söyle, yarın öğleden sonra saraya gelsin. Sultan emrediyor demiş.
biraz daha ilerlemişler. Bu defa başka bir adam. Ayağında bir urgan. O urganla sepet örüyor. Sepet örüyor. Gelen herkese sepet veriyor. Karşılığında para alıyor mu? Cık, almıyor. Bu nasıl bir zenginlik, bu nasıl bir cömertlik demiş. Ben ki sultanım, ben bile bu kadar cömert olduğumu düşünmüyorum. Adama yaklaşmış, bir şey söyleyeceğim ya demiş. Sen niye bu kadar parasız veriyorsun? Uzun hikaye demiş. Bak. Sultan dönmüş yaverine. Yaver tabii hemen anlamış bu sefer. Gitmiş söylemiş. Yarın öğlen saraya gelmiş. Ertesi gün olmuş. Ertesi gün öğleden sonra olduğunda sultan böyle benim gibi oturuyor. Karşısına 3 tane adam sıra sıra dizilmiş. Kim? Birincisi Filci. filci, Yılan. Burganç. urganç. Genelde baştan başlanır, bizim sultan değişiklik olsun diye önce urgancıya dönmüş. Urgancı demiş, şu gün anlatmadığın uzun hikaye dediğin hikayeyi bir anlat da anlayalım bakalım şu işin asları var mı yok mu? Urgancı başlamış anlatmaya. Efendim demiş. Yani madem istediniz siz bilirsiniz. Azıcık uzun diye de baştan söyledim. Sonra yani uzundu, uykumuz geldi, esnedik falan demeyin. Bu arada hikayeye ara ara girebilirsiniz. Öyle sessizce dinlemeniz taraftarı değilim. Urgancı eline almış sazı, başlamış hikayesini anlatıyor. Efendim, ben çok eskiden beri urgancı. Başka hiçbir iş bilmem. Ben sadece urganlardan sepet örürüm, sepet satarım. Ha diyeceksin yani karnın doyuyor mu? İşte yarısı doyuyorsa yarısı boş ver. Çocuklarım doyuyor mu? Allah'a şükür. Peki sor bakalım, hiç bir gün zengin olmak istedin mi? Cık, istemedim. Şaşırtıcı değil mi? Çünkü genelde herkes zengin olmak ister. Herkes Kaf Dağı'nın arkasına geçmek ister. Ama ben istemedim. Çünkü hiç o kadar yetenekli olduğumu düşünmedim. Zaten bizim dededen, babadan miras yani bu iş. Herkes urgancıdır bizde. Yani aklımız mı kıt? Başka bir şey yeteneğimiz mi yok bilmiyorum. Ama ben bunu kabullendim. Ta ki bir gün başıma ilginç bir olay geldi. Herkesin hayatında böyle bir olay vardır değil mi? Hayatının akışını değiştiren. Şimdi benim çarşıda bir tane sepetçi dükkanım var. Otururum sabahtan sepetçi dükkanının önüne. Baş parmağımı urganı takarım, başlarım sepet örmeye. Akşama kadar bir sepet ya örürüm ya örürüm. Sepetin ucuz olduğuna bakma, aslında meşakkatli iştir. Ara ara da benim dükkanımın önünde 2 tane adam gelir. Adları, birinin adı Sisay, birinin adı Sisadi. Şimdi bu adamların özelliğini. Sisay ile Sisadi ikisi de çok zengin. Karun'da para, işte bunlarda da aynısı. Ama öyle kötü zenginlerden değiller. Yani cahil değiller. Okumuş yazmışlar. Çay kahve içmeye gelirler. Dükkanın önüne 2 tane tabure atarlar. Ve her gün gelirken aralarında mırıl mırıl bir konuyu tartışırlar. Genelde hiç birbirleriyle uyuşmazlar. Daha bugüne kadar bir konu hakkında aynı görüşte olduklarını görmedim. Ama hiç bizim gibi konuşmazlar sultanım. Bunların konuşması bir değişik. Birbirlerine ne seslerini yükseltirler ne bugüne kadar birbirlerini incittiklerini gördüm. En önemlisi ve garibime giden, önce biri konuşur, susar, sonra diğeri konuşmaya başlar. Asla birbirlerine sözün üstüne konuşmazlar. İşte bir gün, dedim ya o gün, baktım karşıdan yine Sisadi konuşarak geliyor. Ah dedim iyi. Bugün de bana dinleyecek bir mesele çıktı. Onlar kapımın önünde oturup sohbet ederken ben de onları dinlerim. Genelde anlamadığım meselelerden konuşurlar ama herkes kapınca doluyormuş. Ben de bir şeyleri anlıyorumdur herhalde. Onların o tatlı tatlı, birbirlerini kırmadan, incitmeden sohbeti bile bana şarkı gibi geliyor. Geldiler kapının önüne oturdular. 2 çay söyleyip konuşmaya başladı. Sisad, vallahi Sisadicim, bu konuda sana hiç katılamayacağım. Bence zenginlik ta atadan dededen gelen bir şeydir. Birisi eğer 3 kuşaktan zengin değilse sonradan zengin olmaz. Nasıl yani Sisad? Öyle diyorsun da kusura bakma, ben bu konuda sana katılamayacağım.
Eğer bir insanın kısmetinde, nasibinde varsa 3 kuşak öteden fakir oğlu olsa yine eğer nasibinde varsa zengin olur. Nerede görülmüş ya canım efendim? Sen söylesene, var mı bir örneği? Bak şöyle etrafına. Yani örneği olmaması, belki fırsat verilmedi onlara. Bunlar aralarında tartışırlarken ben de onları can kulağıyla dinliyordum. Kendimce bir fikrim vardı. Şahsen benim fikrimi sorarsanız ben kaç kuşaktır fakir olduğum için bence de sonradan zengin mengin olunmaz. Sizce? Düşünmedim. Olunur. Bilen adam. Olumlu bence. Bakalım kimin dediği çıkacak Emir? Bence de olunur. Yani. Kime yatırıyorsunuz? Sisade mi, Sisadiye mi? Bunlar aralarında konuşunca Sisat dedik. Ya arkadaşım, her konuda anlaşamayabiliriz. Ama bu konu kolay bir mesele. Yani bunu sonuca bağlayabiliriz. Benim bir fikrim var. Nasıl bir fikir? Ben bir adama bir sermaye vereyim. Eli iş tutan, helal para kazanan, elinden iş gelen birine. Bakalım o sermayeyi çalıştırıp zengin olabilecek. Eğer zengin olamazsa ben kazanırım. Zengin olursa sen kazanırsın. Sisadi'nin de aklına yattı. Tamam. İyi de şimdi ne yapmamız lazım? Önce bir helal para kazanan, elinden de iş gelen birini bulmamız lazım. Kim? Urgancı. Çok uzağa gitmelerine gerek kalmadı sultanım. Ben orada sırıtarak bakıyordum zaten. İşte dediler, Hasan burada duruyor. Bizim urgancı Hasan. Yıllardır gelir gideriz dükkanın önünde çay içeriz, sohbet ederiz. Hasan'a vermeyeceğiz de bu parayı kime vereceğiz? Aldılar taburayı, girdiler içeri. Dediler ki, Hasancığım al sana 200 altın. Bu parayı çalıştır. Sana da belli bir süre veriyoruz. Gelip bakacağız. Ne kadar zengin olmuşsun, dükkanı ne kadar büyütmüşsün, ne yapmışsın? Ben tamam dedim ama rüyada mıyım, gerçekten miyim? Hiç farkım yok. Onları yolladım, altın önümde duruyor. Ben altınlara bakıyorum, altınlar bana bakıyor. Hayatımda o kadar parayı bir arada görmüşüm. İster inanın, ister inanın. Dedim ki, ne yapacağım ben şimdi? Ellerim titriyor tabii. Bu kadar para, ben bunları eve nasıl götüreceğim? Ya birisi gördüyse, ya komşular duyduysa, ya bu kadar bende para olduğunu biliyorlarsa. Ah efendim işte, al sana zenginlik başa bela. Daha bismillah hemen başladı. Beni bir vesvese sardı. Öyle mi götüreyim, böyle mi götüreyim derken aklıma bir fikir geldi. Dedim doğruca eve gitmek lazım. Bu parayı evde saklamak lazım. Ama eve nasıl götüreceğim? Güzel bir fikirdi. Kafamdan sarığımı çıkardım. Sarığımı böylece düzdüm. Altını içine koydum. Fakat içinden 10 altın aldım. Dedim ki eve giderken çocuklar aylardır et yüzü görmüyor. Onlara şöyle bir güzel bir koyun budu alayım. Kalanıyla da yarın sabah biraz urgan alırım. 10 liraya ayırdım 10 altını. 190 altını sarığın içine koydum. Sonra kafama bir güzel sıkı sıkı sardım. Kimin aklına gelir sarığımda altın olabileceği, güvendeyim. Çıktım yola, eve doğru gidiyorum. Gidiyorum ama yürüyüşüm bir değişti. Hani hep derler ya para insanın yürüyüşünü bile değiştirir diye, vallahi doğruymuş. Böyle seke seke gidiyorum. Kalbim güm güm atıyor. Böyle kendimi nerelerde hayal ediyorum. Saraylar yaptırmışım, bağlar, bahçeler, çocuklar mutlulukla oynuyorlar. Böyle ağzım 5 karış. Hayal alemindeyim. Ama ne güzel hayaller sultanım. O güne kadar hiç kurmamıştım oysa ki böyle hayaller. Yani öyle biri değilim ben, lütfen. Yanlış anlamasın hiç kimse. Gittim kasaba. Dedim ver bir yarım koyun budu. Böyle kocaman aldım. Çocukların karnı et görsün diye omzuma attım. Etle işte seke seke gitmeye devam ediyorum. Hayalleri iyice detaylandırıyorum. Sarayın hangi odası nasıl olsun? İran'dan mı halı getireyim, Bağdat'tan mı getireyim? Perdeler ne renk olsun diye düşünürken bir baktım çığlıklar, bağırtılar. Ne oluyor ya demeye kalmadı. Buradan bir şey, bir atmaca pençesiyle eti alıp gidiyor. Ben Allah et gidiyor derken bir bakayım ki gagasında ne var? Gagasında da sarı. Pençesinde eti, gagasında sarı aldı gidiyor. Kadınlar bas bas bağırıyorlar et gidiyor diye. Tabii sarığın içinde ne olduğunu bilmiyorlar ki.
Ben de bağırdım. Belki Atmaca vazgeçer, sarığı en azından aşağıya atar diye. Atmadı. Bütün hayallerim o an. Başladım kendimi yere atıp saçımı başımı yolmaya, toprakta debelenmeye. Tabii millet dalga geçiyor. Yahu kardeşim tamam giden bir parça et. Niye kendini mahvediyorsun diyorlar. 3 kuruşa gider yarın yeni bir sarık alırsın diyorlar. Söylenmiyor ki söyleyesin. Yoldum saçı başı, eve kendimi zor attım. Eve kendimi zor attım. Hanım kapıyı açtı. Hayırdır dedi. Karşısına aldı beni. Bir merhamet, bir şefkat. Dur bey hele bir kendine gel. Su getirdi, onu getirdi, bunu getirdi. Biraz nefeslendim. Hikayeyi anlatmaya başladım. Şimdi bir daha anlatmayayım. Siz zaten biliyorsunuz başından sonuna kadar. O şefkatli yüz, o merhametli kadın gitti tabii ki. Sonunda böyle bir arada bir yumruk atan bir kadın. Ve başlayıp saçını başını yolmaya başladı. İyi olmasın mı? Haklı valla. Sen nasıl bunu yaparsın? Elinize hayatımızda, ömrümüzde bir kere bir fırsat geçmiş. Senin şu yaptın. Haklı. Söyleyecek hiçbir şey. Kızmadım. Sabaha kadar o ağladı, ben ağladım. O dövündü, ben dövündüm. Kader mi bunun adı bilmiyorum artık her neyse. Sabaha karşı dedik ki yapacak bir şey yok. Nasipten öteye yol var mı? Yok. Demek ki dedik nasibimizde yokmuş. Kursağımızdan o et geçmeyecekmiş. Ertesi gün dükkana gittim. Önüme aldım yine urganımı, başladım sepetimi örmeye. Ama o kadar kötüyüm ki. Allah'a yalvarıyorum, Allah'ım diyorum. Ne olur sil saatten sil saati bir daha dükkana gelmesin. Her gün bu duayı ediyorum. Aradan bir ay geçti geçmedi. Baktım yine karşıda. Bizimkiler kımıl kımıl aralarında tatlı tatlı konuşabiliyorlar. Normalde onları karşıdan görünce böyle bir yüzüme bir tebessüm gelirdi. Şimdi yer yarılsa da yerin dibine girsem diyorum yani. Öyle titremeye başladım. Sonra dedim dur Hasan ne yapıyorsun? Bunlar da sonuçta yani Allah'a kitaba inanmıyorlarsa derim. Böyle oldu. Canımı mı alacaklar? Geldiler. Canımı almadılar ki şu an anlatıyorum bu hikayeyi. Dedi sen. Yani dükkanında pek bir değişiklik yok. Zenginleşmişe benzemiyorsun. Yani kafandaki sarık yalnız değişmiş bir. Yeni bir sarık almışsın. Onun dışında her şey normal. Ne yaptın anlat bakalım parayla. Ne kadar zenginleştin? Ne diyeceğim? Hiçbir şey söyleyemedim. Sonra dedim ki inanacağımı düşünerek size bir hikaye anlatacağım. Böyle anlatacağım. Tabii ikisi de şaşırıp kaldılar. Yani dünyada kaç insanın başına böyle bir şey gelebilir bilmiyorum. Ama benim gelmiş oldu. Onlar da Allah'tan inandılar. Hatta o kadar inandılar ki merhamete gelip Sisat dedi ki ya bir kere gelmiş adamın başına böyle bir iş. Bunun için yani ben bu iddiayı burada yakmam. Sisade bir 200 daha vereceğim. Bakalım ne yapacak. Sisade de kabul etti. Bunun üzerine Sisat cebinden 200 altın çıkardı. Önüme koydu. Ben şaşkınım. İkinci kez şaşkınım. Çünkü bir insanın başına bu hayatında ikinci kez kaç kez gelir? Kaç kişinin başına gelir bilmiyorum. Bunlar hadi bakalım buna da ne yapacaksın? Aklını başına devşir. Bunu da atmacaya falan kaptırma değil. Çekip gittiler. Ben kala kaldım 200 altından. Ama dur dedim bir nefes aldım. Bir kendimi sakinleştirdim. Bu sefer dedim şey yapmayacaksın. Bu parayı kaptırmayacaksın. Ne yapayım? Dedim en iyisi ben bunu eve gideyim. Evde hanımla birlikte iyi bir yer buluruz. Ben de bunu eve güzelce saklarım. İşte ceketimin içine aldım. Çok da dikkat çekmeyecek bir şekilde eve doğru yola koydum. Eve geldim baktım hanım evde yok. Ne yapsam bunu nereye yerleştirsem birden bizim evin altında Bodrum'daki bizim yıllardır kullanmadığımız bir küp var. Yani uyduruktan bir küp. Zamanında kimden kalmış bilmiyoruz bile. Gittim alt kata indim. O küpün ta en dibine 200 altını koyacaktım dedim dur. İçinden yine bir 10 altın alayım. 10 altını aldım 190'ı koydum. Dedim şimdi gideyim bu 10 altına çarşıdan ne alayım? Et. Yok akıllandım. Bu sefer etmet yok. 10 liranın 10 altının hepsiyle de urgan almaya karar verdim. Onu sakladıktan sonra evden çıktım gittim. İşte akşama doğru urganı aldım, işlerimi ayarladım. Yani yine kafamda hayaller dolaşıyor ama ilk seferki gibi değil. Kendimi bir durduruyorum. Dur Hasan diyorum. Heyecanımı, sevincimi gizlemeye çalışıyorum.
Akşam eve geldim. Hatun kapıyı açtı. Elinde bir tepsi incir. Öyle yüzü gülüyor. Gel gel bey, sana anlatacaklarım var. Hayırdır inşallah. Benim de sana anlatacaklarım var. Hadi sen önce anlat dedim. Ben de bu sefer Hatun'a olan biten bütün olayı anlattım. Şimdi baştan anlatmayayım. Bu olayı da biliyorsunuz. Ama sona doğru benim Hatun kapkara, mosmor. Yani artık taşa doğru, taş olmaya doğru baktım gidiyor. Dedim, Hatun neyin var? Bey dedi. Kapıdan eskici geçiyordu. İncirlerim var, eskinizi alırız. İndim Bodrum'dan, o 1000 yıldır kullanmadığımız küpü verdim. Karşılığında da bu bir tepsi inciri aldım. Vah ki vah. Bunların ikisi saçlarını yolup ağlamaya, artık dövülmeye başlamış. Sabaha kadar. O ağlıyor, o ağlıyor, o ağlıyor, o ağlıyor. Bu nasıl bir kaderin cilvesi diyorlar. Artık sabaha karşı, sabah ezanları okunurken diyorlar yani Allah büyük, yapacak bir şey. Bu ikinci kez başımıza geldiyse ne yapalım, demek ki olacağı varmış. Şimdi bunu demeseler çıldırmaları, delirmeleri gerekiyor. O yüzden ne derler böyle durumlarda? Züğürt tesellisi. Kendilerini teselli etmişler. Vermeyince Mahmut, neylesin Mahmut. Evet. Ertesi gün bizimki gitmiş, yine dükkanı açmış. Ayağına takmış urganı, başlamış sepetine. Yine aynı dua. Allah'ım ne olursun bir şey yap da şu sil saatten sil saati gelmesin. Bir gün, 2 gün, 3 gün ama yani duada bir yere kadar. Bir ay sonra bakmış ki sil saatten sil saati karşıdan geliyor. Yine yerin dibine girsem diye düşünmüş ama biliyor ki girmeyecek. Karşılarına oturup bu sefer artık alışık anlatmış başına gelen hikayeyi. Bizimkiler şaşırmışlar. Nasıl ya şimdi? Gerçek mi? Vallahi gerçek, billahi gerçek. Bakın yani üzerimdeki don, kıyafet hiçbir şey değişmedi. Gidin eve bakın, yiyecek içecek yok. Yok yani para mara yok. Saat şaşkındı. Adam 400 altın yatırdı şu işe. Yine kazanamadı, yine kazanamadı. Saat'e gülmüş. Şimdi Saat'cığım sen 400 altın verdin, bu iş olmadı. O zaman ben bu işi başka türlü bir denemek istiyorum. Nasıl yani? Nasıl denemek istiyorsun? Orada yerde bir tane şey görmüş. Bu balıkçıların kullandığı, hani atarlar, ucuna takarlar. Olta. Kanca. Kanca. Kurşun. Bir kurşun, bakır kurşun görmüş. Yerdeki bakır kurşunu alıp Hasan dedi, bu kurşunu sana veriyorum. Eğer senin kısmetinde, kaderinde zengin olmak varsa bu kurşunla sen zengin olursun. Aynen. Yani dedim herhalde bunlar çok okumuş yazmış ya. Kendince bir şey anlatmaya çalıştı. Dedim çok da üzerinde düşünmedim. Aldım kurşunu cebime koydum. Olayı da biraz böyle hafiflikle atlattığım için işin açığı memnundum. Zaten aç gelmişiz, fakir gelmişiz. Ben zaten zengin olmak istemiyordum. Yani öyle çok da üzülmedim bu meseleye. Akşam eve gittim. Eve gittik. İşte sofra hazırlanıyor. Ben de üstümü başımı çıkarmaya gittim. Üstümü çıkarırken o kurşunu da bir köşeye koydum. Yani ne işe yarayacaksa. Gece geç saat oldu. Biz yattık. Yani bayağı bir geç. Sabaha karşı birden kapı çalındı. Hayırdır bu saatte kimdir, nesidir diye aşağıya indim. Kapıdan bir ses. Komşu kusura bakma bu saatte rahatsız ediyorum ama çok acil bir şey lazım oldu. Belki sende vardır diye geldik. Benim yan komşu. Kapıyı açtım. Hayırdır komşum, buyur, niye ihtiyacın var? Ya komşu hiç sorma. Şimdi tam balığa çıkacağız. Baktım kurşunum yok. Sende kurşun var mı? Var. Allah Allah. Yani bugüne kadar yoktu aslında. Ama dedim bak Sadi bana kurşun verdi. Demek ki dedim bu işin hikmeti buymuş. Komşumun işine yardımcı olacakmış. Gittim o kurşunu aldım komşuya verdim. Komşu dedi ki yani sana bunun karşılığında verebileceğim bir şey yok. Ama ilk oltayı senin niyetine atacağım. Kaç tane balık gelirse getirip sana vereceğim komşu. Ay hay komşum yani hiç gerek yok ama Allah razı olsun. Madem gönlünden koptu. Tamam dedim. Komşu gitti. O sabaha karşı işte ağını atmış, balıklarını tutmuş. Ben akşam işe döndüğümde baktım komşu kapıyı çaldı.
bir tane tepsi üzerinde büyük bir balık. Yani bayağı böyle küçük bir balık değil, irice bir balık. Bizim aileyi doyurur. Ama komşum mahcup. Komşu kusura bakma. Vallahi ilk sizin niyetinize attım. Bu bir tane büyük balık denk geldi. Yani biliyorum çok büyük de değil ama yani Allah için çok da küçük de değil. Dedim komşu ne olacak? Biz bütün aileyi doyurur yani. Büyüğü küçüğü var. Sağ ol, teşekkür ederiz. En azından o işe yaramaz kurşun ne oldu? Bir şeye yaradı. Hanıma dedim ki hanım al bunu bir güzel karnının ortasından yar, pişir. Akşam karnımız koyun eti göremedik. Bari balık eti yiyelim. Bizim hatun mutfağa gitmiş. İşte ben de o sırada işlerim vardı. Çarşıya çıktım. Mutfakta bir güzel balığı temizlemiş. Karnını yarmış. Açmış. Ve bir anda bütün evi bir aydınlık kaplamış. Bir şey. Işık gibi yani bütün odayı aydınlatıyor. Allah Allah ya bu ne deyip karnından almış o. Hiçbir şeye benzetememiş. Yani değerli taş desen değerli taşa benzemiyor. İnci desen inciye benzemiyor. İnci zaten ışık saçmaz. Hadi saçan oldu desek. Yok yani inci de demek. Ama ne ki bu balık işte. Denizden bulmuş bir pislik yutmuş diye vermiş çocuğun eline. Çocuk oynamaya başlamış. Çocuk bir oynamış, iki oynamış, sıkılmış. Sonra o da masanın bir köşesine koymuş. Akşam ben eve geldim. Neyse sofra kurulmuş. Bir güzel mis gibi bütün ev balık kokuyor. Yani şimdi canınızı da çektirmiş gibi olmayayım. Oturduk balığımızı yerken güneş hafiften battı. Güneş birden batınca biz karanlıkta kaldık. Çocuğa dedim ki kalk çocuğum şu gaz lambasını yak demeye kalmadı. Bir anda o da aydınlandı. Allah Allah. Bu ışık nereden geliyor? Ne oluyor ya deme dedim. Bir baktık masanın üstündeki balığın karnından çıkan şey birden ışımaya başlamış. Hatun bu ne dedim. Hatun dedi ki bu bugün balığın karnından çıktı. Nasıl ya? Şimdi bu yani ne ola ki bu kadar ışık saçıyor? Vallahi bilmiyorum dedi hatun. Herhalde değersiz bir şeydi. Ne olacak sanki baksana. Ne yakuta benziyor ne zümrüte benziyor. Hiçbir şeye benzemiyor. Atsak atılmaz, satsak satılmaz. Ne yapalım? Ne yapalım işte bak şeyden kurtulduk. Işık yakma masrafından kurtulduk. Demek ki işte dedim. Sİ-Sade'nin bana verdiği kurşun buna hikmetmiş. Bu işe yaradı. Biz o günden sonra günlerce bir daha ışık yakmadık. Gaz lambası yakmadık. Çünkü artık bizim o taşımız vardı. O bizi aydınlatıyordu. Ben kimseye söylemedim de hatunlar toplaşınca aralarında birbirlerine böyle şeyler anlatmayı severler. Bizim hatun bütün komşulara anlatmış. Demiş ki balığın karnını yardım içinden böyle ışık ışık abartı anlatmış. Bütün mahalle konuşmaya başlamış. Hasanların evinde ışık saçan taş varmış. Hasanların evinde ışık saçan taş varmış. O ona derken bizim fakir mahalleden çıkmış olay ta zengin mahallesine kadar gitmiş. Zengin mahallesindeki bir mücevher tüccarının hanımı da olayı duydu. Kalktı, üşenmedi. Ta bizimkinin evine kadar geldi. Yani benim evime. Hanım açmış kapıyı, bakmış bir hatun almış içeriye misafir etmiş. Biz de öyle misafir kapıda koymak yok biliyorsunuz yani. Oradan buradan konuşurken lafı sonunda asıl amacına getirmiş. Ya demiş sizin evde bir ışık saçan bir taş mı varmış, ne varmış? Biliyorsun kocam taşlarla uğraşıyor. Biz mücevherden, değerliden değersizden anlarız. Bir getir bakayım. Ne değil. Hanım da saf getirmiş, göstermiş. Bakmış, çok bir şeye benzetememiş ama yine de demiş ki bak zaten haliniz ortada. Sen kocana söyle. Ben bizim beye yalvarırım, yakarırım. Sizin de hayrınıza olsun diye. Buna 10 altın verdir. Bir daha bulamazsın dedi. Hanım da tamam demiş. Bir eşime sormam lazım. Akşam eve geldim bana dedi ki bey böyle ünlü mücevher tüccarının karısı ta evimize kadar geldi. Şu bizim kötü taşa da tam 10 altın verdi. Bak Sİ-Sade'nin verdiği kurşun demek ki buna hikmetmiş. Tamam 200 altının olduk ama gel şu 10 altından olmayalım dedi. Bana böyle bir garip bir duygu geldi o anda içime. Yok 10 altın değil 100 altın verseler vermeyeceğim o taşı. Madem bu yani böyle dolandı bu taş bizim evimize geldi. Bu Allah'ın bir hikmeti. Dursun evimizde. Işık saçsın dursun. Satmayacağım kimse.
Ben satmayacağım dedim ama ertesi gün hatun yine gelmiş. Taşa yine bakmış. Bak demiş. Benim beye yalvarırım. 20 altın verdiririm. Allah Allah. Şimdi biz de yani şüphe etmeye başladık. 20 altına çıkınca ben bu sefer yine dedim ki yok. 20 altın değil ya, ben sana ne dedim? 100 altın demiştim. Artırıyorum. Bir deve yükü altın verseler, buraya da yazıyorum. Bu taşı satmayacağım. Hanım tabii delirdim diye yüzüme baktı ama zaten o kadar para etmeyeceğini o da biliyor, ben de biliyorum. Ertesi gün kapı çalıyor. Gecenin bir vakti. Bir zengin çalışıyor. Kapıyı açtım. Baktım bizim ünlü mücevher tüccarı. O giymiş kürkleri. Kendisinden önce kürkünü içeri misafir ettik. Buyur ettik, girdi oturdu. Nasılsın? İşler nasıl? Oradan buradan çoluk çocuk soruyor. Ben içimden diyorum sadede gel. Ya sizin evde yani hanım söyledi, bir değersiz bir taş varmış ama hani merak da ettim yani. Neymiş ne değilmiş, getir de bir bakalım. İyi dedim, neyse ses etmedim. Gittim içeriden taşı getirdim. Eline aldı, tabii taşta ışık yok, bir şey yok. Evirdi, çevirdi. O evirip çevirirken bizim taştan yine ışıklar saçılmaya başlamaz mı? Her yer ışık oldu, pırıl. Öyle ki yani duvarlara yansıyor böyle dalga dalga. Sanki ışıklar dans ediyor. Bizim taş zengini görünce başka bir havalara girdi sanki. Hiç yapmadığı ışık oyunları yapıyor. Bizimki fırladı kalktı. Allah! Bu Süleyman'ın taşı dedi, ağzını kapadı. Ama ben anladım. Bu Süleyman'ın okyanusun altındaki gizli taşı. Vallah da billah da. Adam yalvardı yakardı. Dedi yani bunu satıyor musun, satmıyor musun? Bu çok değerli bir şey değil. Ben Süleyman'ın taşı dedim ama yani o çok değerli bir şey değil. Hani sen değerli bir şey sanmayasın. Ama öyle derler yani. Bu taşı halk arasında Süleyman'ın taşı derler. Tülüfer miyim ben? Dedim yok. Hadi güle güle. Selametle. Ben satmayacağım bu taşı. Adam gitti. Ertesi gün tekrar geldi. Yine içeriye buyur ettik. Yahu bak kardeşim, ben senin için diyorum. Bu öyle değerli bir taş değil. Allah rızası için alayım, işte satayım, ticaret yapayım diyorum. Niye laftan anlamıyorsun? Yok efendim. Ben yemin ettim. Hanıma dedim ki bir deve yükü altın verseler yine satmayacağım. Şimdi yeminimi bozacağım yani senin için. Cehenneme mi ineyim yani bir tanecik taş için? Yani ancak ne olur? 2 deve yükü altın verirlerse yeminimi bozmamış olur. Adamın gözleri açıldı. 2 deve mi? Altın mı? Ya sen delirdin mi kardeşim? Mümkün mü? Ama ben biliyorum. Eğer bu Süleyman'ın taşıysa 2 deve yükü değil, 10 deve yükü altın eder. Ama vermezler. Ben alırım, o vermem. Öyleydi, böyleydi derken ben fırladım ayağa kalktım. Yeter artık. Vermiyorum. Söyledim sana. 2 deve yükü altın var mı? Ver. Yoksa güle güle. Tamam otur dedi. Beni oturttu. Sonra pencerenin perdesini sıyırıp cama vurdu. Develer çöktü. Meğersem kapıda 2 deve yükü altın hazırmış. El sıkıştık, anlaştık. Ben bizim taşı adama verdim. O da bana karşılığında tam 2 deve yükü altın. Sen ne kadar ediyor biliyor musun kardeşim? 2 deve yükü altın. Ne kadar eder? Çok eder. 200'ün kaç kadar eder? Ben 200 bir altın kaçırmıştım. 200'de bir kaçırmıştım. 400 altın. Bana geldi tam 10.000 altın. Ya Sisade'nin verdiği kurşun buna hikmetmiş dedi. Hanım, ben, çoluk, çocuk, şenlik. Sabaha kadar hopla zıpla oyna, evde çılgınlar gibiyiz. Öyle keyiften ne yaptığımızı bilmiyoruz. Ama sabaha karşı dur dedim Hasan, bir kendine gel. 400 altın elden gitti, 10.000 altın da gidebilir. Kendime geldim, sakince sabahtan derin nefes aldım. Çarşıya gittim. Önce bütün urgancıları topladım. Onlara dedim ki bakın kardeşler, ben bir urgancılar birliği kurmak istiyorum.
Gelin hep beraber çalışalım. Size hakkınızın fazlasıyla vereyim ama hepiniz bana çalışın. Ben de bunları götüreyim, uzak uzak illere satayım, hep beraber kazanalım. Ve kabul ettiler. Zaten kim adaletle, hakkaniyetle emek veriyor ki? Emeğinin karşılığını veriyor ki. Benim gibisini bulunca hepsi başıma toplandı. Ben paranın bir kısmını buna yatırdım. Allah da yürü ya kulum dedi. Benim işler tıkırında gitmeye başladı. Biz bayağı bir ticaret yaptık. Onun üstüne başka ticaretler, onun üstüne başka ticaretler derken, yani ayıptır söylemesi, hani Karun kadar olmasam da bayağı bir zengin oldum. Sonra bizim şehrin dışında böyle güzel bahçelik bir alan var. Oraya kocaman, o hayallerimdeki gibi olan evi yaptırdım. Odaları özel, kendi istediğim gibi döşedim. Perdeler, halılar, mutfak. O mutfak hanım neler aldı, ne porselenler bir görseniz. Her şeye dayadık, döşedik. Şimdi sormuyor musun dinleyici? Sor hadi. Şimdi Niye bedavada? Saati nerede bunca zaman? Ya, ne düşünüyorsunuz? Saati'yi ben gittim. Çarşıda aradım, sordum. İşin açığı dediler ki onlar daha uzak ülkelere deniz aşırı ticarete gittiler. 1-2 yıl gelmez dediler. Hakikaten de ne duydum ne gördüm Saati'yi. Bir gün benim o kocaman evin bahçesinde çoluk çocuk oynarken bir baktım karşıdan. Saati geliyor. Aralarında yine konuşuyorlar mır mır. Belli. Yine bir şey tartışıyor. Oo diye kollarımı açtım. Tanımadılar beni. Ya. Derler ya insanoğlu 10, 9'u don. Üzerimdeki yeni kıyafetleri görünce Hasan'ı tanımadılar. Benim Hasan, Urgancı Hasan. Sarıldık. Ne haber, ne yaptın, ne ettin? Dedim işte bu ev benim, bu işler benim. Allah razı olsun. Senin verdiğin kurşun sayesinde bütün bunlar oldu. Senin hakkını ödemek için çok aradım. Ama hiçbir yerde bulamadım. Allah Allah öyle mi böyle mi? Bak gördün mü Saat? Birbirlerine anlamlı bakıştılar, gülüştüler. Allah'ın hikmetine şaşırdılar. Bir sohbet ederken birden pat! Kafama bir şey düştü. Şöyle bir kafamı kaldırıp bakayım. Bir atmaca uçarak uzaklaşıyor. Düştüm. Kafama düşen şey sarı. Sarığı açtık. İçinden çıkan Altın. ne kadar? 190. 190. Velhasılı kellem sultanım. Benim hikayem böyle mi bitti diyeceksin. Tabii ki böyle bitmedi. Kimin hikayesi? Hani o masallarda mutlu sonlar vardır. İşte sonsuza kadar zengin yaşadılar. Sonsuza kadar mutlu yaşadılar. Öyle bir şey yok. O paralar bitti, tükendi. Zenginlik bende de kalmadı. Ama o yaşadıklarım var ya, bütün o olayların ince ince işlenmesi, bütün o anlatılanlar kafamda ne zenginliklere neden oldu. Bu dinleyiciyi de memnun edelim burada. Ve nihayetinde biz yine 5 kuruşsuz kaldık. Ama Allah'a şükür karnımız tok, sırtımız pek. İşte ben o günden beri ara ara giderim, yerimi alırım köprüde, hasır sepetler örerim, parasız herkese dağıtırım. Allah'a şükür gönlümüz zengin. Benim verdiğim sepetin urganın kime neye sebep olacağını artık neye inanıyorsanız o bilir. Biz Allah'a inanıyoruz, Allah bilir diyelim. Masal da burada bitti. Ama bu benim masalım. Sırada kim var? Yılancı var. Ama öyle yani her bir gecede bütün masalları tüketmeyelim. O da ne zamana kalsın? Yarın. Yarına kalsın.